Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bal kabağının yapımını ve arabasını anlatacağım. Yine tarih sahibine teşekkür ediyoruz. İlmeklerin notaları, pembe düğme, atölye ve düşler maratonu. Bu da bal kabağını oturtacağımız zemin. 4 tane tekerimiz var bu şekilde. Şimdi bal kabağı ile başlıyoruz. Her zamanki gibi sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Ve halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Halkamızı kapatıyoruz. Ve ikinci sırada her sık iğnenin içerisine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Sıramızın sonunda da 12 tane sık iğnemiz olacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Üçüncü sıraya başlıyoruz. Üçüncü sırada bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir sonraki sık iğneye çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift. 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 Sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz oluyor. Dördüncü sıraya başlıyoruz. Dördüncü sırada da 2 tek bir çift yapacağız. 1, 2 tane tek, bir sonrakine çift batıyoruz. Bu sırayı da 2 tek bir çift yaparak tamamlıyoruz. Sıramızın sonunda 24 tane sık iğnemiz oluyor. 5. sıraya başlıyoruz. 5. sırada 3 tek bir çift yapıyoruz. 1 tek, 2 tek, 3 tek, bir sonrakine çift batıyoruz. 5. sırayı da 3 tek bir çift yaparak tamamlıyoruz. Sıramızın sonunda da 30 tane sık iğnemiz olmalı. 6. sıraya başlıyoruz. 6. sıraya başlarken kabağımızın şu kenar kısmında bulunan kabarık kısımlarını yapacağız. Onu da şöyle yapıyoruz. Bir tane ilmek üstten alacağız. Yani şöyle, burada bir sık iğnemiz var bizim. Bu kanadına batmıyoruz. Kanadının altından batıp yandan çıkıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Normal sık iğnemizi yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra 3 tane sık iğne örüp bir tane artıracağız. Yalnız tığımızı buraya batırıp buradan çıkarttığımızda şuradaki bir ilmeği sık iğne olarak tekrar dibine batıp örmemiz gerekecek. Diğer türlü ilmek kaybederiz, eksiltmiş oluruz. Yani hemen şuradan ilk sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane tek ördüm. Bir tane artırıyorum. Şimdi tekrar sıradaki sık iğnenin kanatlarının altına batıyorum. Yan tarafından çıkartıyorum. Hemen ipimi çekiyorum. Normal sık iğnemi yapıyorum. Bu tekrar bir kabartma işlemi oldu. Hemen dibine tekrar sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 tek, bir sonrakine çift batıyorum. Tekrar kabartma işlemini yapacağız. Sık iğneye batıyorum. Aradan çıkarıyorum. İpimi alıp normal sık iğnemi yapıyorum. Ve hemen tekrar
dibindeki sık iğneye batıyorum. 1, 2, 3. Bir sonrakine çift batıyorum. Tekrar kabartma işlemini yapıyorum. Sık iğnenin arasından geçirip ipimi çekiyorum. Normal sık iğnemi yapıyorum ve hemen dibindeki sık iğneye ilk sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3. Bir sonrakine çift batıyorum. Tekrar kabartma işlemini yapıyorum. Hemen dibinden sık iğnemle devam ediyorum. 2, 3 tek, bir sonrakine çift. Tekrar kabartma işlemi. 1, 2, 3 tek, bir sonrakine çift. Ve sıra başlangıcıma gelmiş oldum. Bu sırada 36 tane sık iğnemiz oldu. Burası bizim 6. sıramız. Şimdi 7. sıraya başlıyoruz ve ilk kabartma yaptığım yer hemen belli oldu. Şurası benim kabartma işlemi yaptığım yer. Yine 7. sıraya tekrar ilmeği bu kabarttığım yerden, yani üstten alıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Buradan aradan geçiş yapıyorum. İpimi çekiyorum. Normal sık iğnemi yapıyorum. İlk sık iğnemi de bu araya batıyorum. Bu benim ilk sık iğnem. Bu sırada ilmeği üstten aldıktan sonra 4 tek bir çift yapacağız. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine çift batıyorum. 2 tane sık iğne yaptım ve tekrar üstten aldığım ilmeğin yerine geldim. Zaten orası bombeli. Hemen fark edersiniz. Yine aradan tığımı batırıyorum. Normal ipimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 4 tek bir çift yapıyoruz. Üstten aldığım ilmeğin ilk sık iğnesini dibine yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir sonrakine çift. Tekrar üstten aldığım ilmeğe geldim. Yine aradan geçirdim. Tığımdan normal sık iğnemi yaptım. Tekrar 4 tek bir çift. 2, 3, 4. Bir sonrakine çift. Yine aradan kabartıyorum. İlmeğimi alıp 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine çift. Yine kabartma işlemi. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine çift. Tekrar ilmeğin altından giriyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine çift. Burası bizim 7. sıramızdı. 42 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 8. sıraya başlıyoruz. 8. sıraya da yine ilmeğimizin altından geçiş yapıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Normal sık iğnemizi yapıyoruz. Devamında 5 tane tek, bir tane çift yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane çift. Tekrar alttan tığımı itiyorum. İpimi çekiyorum ve kabarttım. Bu sırayı da bu şekilde 5 tek bir çift yaparak devam ediyoruz. Sıramızın sonunda 48 tane sık iğnemiz olmalı. Gördüğünüz gibi bu şekilde artık belirginleştirdik. 9. sıraya başlıyoruz. 9. sırada da yine bir ilmek üstten alacağız. 6 tek bir çift yapacağız. Yine ilmeğimizin altından batıp yan taraftan çıkıyorum.
normal sık iğnemi yapıyorum. Çıktığım yerden bir tane sık iğne yaparak 6 tek bir çift yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sonrakine çift batıyorum. Ve hemen tekrar ilmeğin altından batıp çıkıp normal sık iğnemi yapıyorum. Bu sırada da 6 tek bir çift yaparak devam ediyoruz. Sıramızın sonunda 54 tane sık iğnemiz oluyor. 10. sıraya başlıyoruz. 10. sırada da 7 tek bir çift yapacağız. Sıramızın sonunda da 60 ilmeğimiz olacak. Yine ilmeğin altından giriyorum. Normal sık iğnemi yaptım. Şimdi 7 tek bir çift yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Ve tekrar ilmeğin altından giriyorum. Ve çıkarıyorum. Bu sırada da 7 tek bir çift yapacağız. 11. sıraya başlıyorum. 11. sıramızda da 8 tek bir çift yapıyoruz. İlk sık iğnemizin yine altından ilmeğimizi alıyoruz. Kabartma işlemini yapıyoruz. Bundan sonra 8 tek bir çift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sonraki sık iğneye çift batıyoruz. Tekrar ilmeğin altından kabartma işlemini yapıyoruz. Bu sırayı da 8 tek bir çift yapıp sıramızın sonunda 66 tane sık iğnemiz olmalı. 12. sıraya başlıyoruz. Bu sırada da 9 tek bir çift yapıyoruz. Öncelikle ilmeğimizi kabartıyoruz. Bir tane. Şimdi 9 tek bir çift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir sonraki ilmeğimize çift batıyoruz. Bu sırayı da 9 tek bir çift örerek bitiriyoruz. Sıramızın sonunda 72 tane sık iğnemiz oluyor. 13. sıraya başlıyoruz. 13. sırada da 10 tane tek bir tane çift yapacağız. Öncelikle ilmeğimizin altından çıkıp kabartma işlemini yapıyoruz. Bundan sonra 10 tane tek bir tane çift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir sonraki sık iğneye çift batıyorum. Yine ilmeğimin kabartma işlemini yapıyorum. Bu sırayı da 10 tek bir çift yaparak sıra başlangıcına geliyoruz. Sıramızın sonunda da 78 tane sık iğnemiz olmalı. 14. sıramıza başlıyoruz. Bu sırada da 11 tane tek bir tane çift yapacağız. İlk sık iğnemizi altından girip normal ilmeğimizi yapıyoruz. Devamında 11 tane sık iğne, bir tane çift yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir sonraki ilmeğe çift batıyoruz. Bu sırayı da 11 tane tek, bir tane çift yapıyoruz ve sıra başlangıcına geliyoruz. Sıramızın sonunda 84 tane sık iğnemiz olmalı. 15. sıraya başlıyoruz. 15 ile 24. sıralar arasına 84 tane sık iğnemizi 10 sıra artırma yapmadan örüyoruz. Burada sadece kabartma yaptığımız yerlere geldiğimizde yine ilmeğimizi alttan alıyoruz. Yine sık iğnemizi aynı yere batıyoruz. İlk kabartma yaptığımız yerin dibine. Hiç artırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 10 sıra
Hiç artırma yapmıyoruz. Sadece alttan aldığımız ilmek yerlerine geldiğinde yine bu şekilde örüyorum. Yine ilk sık iğnemi de dibine batıyorum. 10 sıra örüyoruz ve sıra başlangıcına geliyoruz. 10 sıra ördük. Şimdi azaltmalara başlıyoruz. Eğer sizler büyük örmek isterseniz artırmaları kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. En son mesela 11 tane örüp bir tane artırmıştık. 12, 13, 14 ne kadar sayıda büyütmek isterseniz o kadar artırma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi artık 25. sıradayız ve azaltmalara başlıyoruz. Öncelikle yine kabartma yaptığımız ilmeğin arasından geçiyorum. Normal sık iğnemi yapıyorum. Yaptım ve azaltma yaptığım sık iğnemin 10 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi artık azaltmalara başlıyoruz. Eğer dilerseniz daha büyük bir kabak isterseniz 11'de en son artırma yapmıştık. 12, 13, 14 diye de gidebilirsiniz. Eksiltmeyi de en son 14'te kaldıysanız 14 ile eksilterek devam etmeniz gerekir. Şimdi biz 11 örüp 1 artırmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10 sıra ördük en son. 10 sıra ördüm ve artık azaltmalara başlıyorum. Eğer kabağınızı daha büyük isterseniz artırmalara siz kaldığımız yerden devam edebilirsiniz. 12, 13, 14 ne kadar büyüklükte isterseniz. Ben en son 11 artırma ile bıraktım. 10 sırada düz ördük ve şimdi azaltmalara başlıyoruz. Şimdi yine kabartma yaptığım ilmeğin arasından tığımı geçiriyorum. Normal sık iğne örer gibi ipimi arkadan alıp çıkarıyorum. İlk azaltmamı kabartma yaptığım ilmekten sonra yapıyorum. Tığımı batırdığım ilmeğin önündeki ilmeğe ilk kanadını alıyorum ve bir sonraki ilmeğin kanadını alıyorum. Azaltma yapıyorum. Şimdi 11 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Tekrar kabartma yaptığımız yere geldik. Yine aynı şekilde kabartmamızı yapıyoruz. Hemen kabartma yaptığım ilmeğin battığım yerden ilk sık iğnenin kanadını ve bir diğer sık iğnenin kanadını alıyorum. Azaltmamı yapıyorum. Yine 11 sık iğne. Yani şöyle bir kabartma, bir azaltma, 11 sık iğne. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz ve sıramızın sonunda da 78 tane sık iğnemiz kalmalı. 26. sıraya başlıyoruz. Yine ilk ilmeği üstten örüyoruz. Bir tane. Hemen üstten ördüğüm ilmeğin dibinden bir tane azaltma. Şimdi 10 tane sık iğnemiz kaldı. Onu örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine ilmeğimizi üstten öreceğiz. Bir tane azaltacağız. 10 tane sık iğne öreceğiz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıramızın sonunda 72 adet sık iğnemiz olmalı. 27. sıraya başlıyoruz. 27. sırada yine ilk ilmeğimizi üstten örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz.
9 tane sık iğnemiz kaldı üstten öreceğimiz ilmeğe kadar. Onları örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu sırada da yine bir tane üstten örüp bir tane azaltıyoruz. 9 tane de sık iğnemizi örüyoruz ve sıra başlangıcına geliyoruz. Sıramızın sonunda 66 tane sık iğnemiz olmalı. 28. sıraya başlıyoruz. Yine bir tane ilmeği üstten örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. 8 tane sık iğnemizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu sırada da bir tane üstten örüyoruz, bir tane azaltıyoruz, 8 tane sık iğne örüyoruz. 28. sırada da sıramızın sonunda 60 tane sık iğnemiz olmalı. 29. sıraya başlıyoruz. Bu sırada da yine bir tane ilmek üstten örüyoruz, bir tane azaltıyoruz. 7 tane sık iğnemiz kalıyor. Onları da örüyoruz. Bir tane üstten ördüm, bir tane azalttım. Diğer üstten öreceğim ilmeğe kadar 7 tane sık iğnem var. Onları da örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tane üstten ör, bir tane azalt, 7 sık iğneyi ör. Sıramızın sonunda 54 tane sık iğnemiz olmalı. 30. sıraya başlıyoruz. Yine bir tane ilmek üstten örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 6 tane sık iğnem var. Onları da örüyorum. 30. sırada bir tane ilmeği üstten ör, bir tane azalt, 6 tane sık iğne ör. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıramın sonunda da 48 tane sık iğnem kalıyor. 31. sıraya başlıyorum. 31. sırada bir tane ilmek üstten örüyorum, bir tane azaltıyorum. Aradaki 5 tane sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir tane ilmek üstten örüyorum, bir tane azaltıyorum. Aradaki 5 sık iğnemi örüyorum. Sıramın sonunda da 42 tane sık iğnem kalıyor. 32. sıraya başlıyoruz. Burada da bir tane ilmek üstten örüyorum, bir tane azaltıyorum. 4 tane sık iğnemi örüyorum arada kalan. 1, 2, 3 ve 4. Bu sırada da bir tane ilmek üstten örüyoruz, bir tane azaltıyoruz. Sıramızın sonunda da 36 tane sık iğnemiz olmalı. 33. sıraya başlıyoruz. Artık ilmekleri üstten örmeyi bırakıyoruz. 33. sırada bir tane azaltıyorum. Bir tane azalttım. 4 tane sık iğne ördüm. 1, 2, 3 ve 4. Bu sırada bir tane azaltıp 4 tane sık iğne öreceğiz. Sıramızın sonunda 30 tane sık iğnemiz olmalı. 34. sıraya başlıyorum. Sizler doldurabilirsiniz içine güzelce elyafla. 34. sırada da bir tane azaltıp 3 tane sık iğne öreceğiz. Sıramızın sonunda da 24 tane sık iğnemiz kalacak. Artık ilmeklerimizi üstten örmüyoruz. Normal işlemlerimizi yapıyoruz. Bir tane azaltıyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2 ve 3. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. 35. sıraya başlıyoruz. 35. sırada
Bir tane azaltıp 2 tane sık iğne öreceğiz. Bir tane azaltıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Sıramızın sonunda 18 tane sık iğnemiz olmalı. 36. sıraya başlıyoruz. 36. sırada da bir tane azaltıp bir tane sık iğne öreceğiz. Bir tane azaltıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Sıramın sonunda 12 tane sık iğnem kalacak. 37. ve son sıradayız artık. Kabağı bitirmek üzereyiz. Burada da arka arkaya 6 tane sık iğneyi azaltacağız. Her sık iğnenin ön kanatlarını alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Kabağımızı böylece bitirdik. Gördüğünüz gibi arasındaki fark, birisi büyük birisi küçük oldu. Bunda 2,5 numara tığ kullandım. Bunda 2,10 numara tığ kullandım. O yüzden biraz büyük oldu bu. Bundan sonraki çekimimize kabağımızın sapıyla ve yapraklarıyla devam edeceğiz. Kabağımızın sap kısmıyla devam ediyoruz. Yine sihirli halka oluşturuyorum. Halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. Bir tane sık iğne örüp bir tane artırma yapacağım. İkinci sıraya geçtim. Bir tane sık iğne ördüm. Bir sonrakine çift sık iğne yapıyorum. Bir tane tek, bir tane çift. Bir tane tek, bir tane çift. Üçüncü sıraya geldim. Sıramın sonunda 9 tane sık iğnem oldu. Üçüncü sırada da 2 tane tek, bir tane çift öreceğim. Bir tek, 2 tek, üçüncüye çift sık iğne yapıyorum. Bir tek, 2 tek, üçüncüye çift yapıyorum. Bir tek, 2 tek, üçüncüye çift batıyorum ve dördüncü sıraya geldim. Dördüncü sırada artırma yapmadan 4 ve 6. sıraları 3 sıra düz örüyoruz. Artırma yapmıyorum. 3 sıra düz örüyorum. 7. sıraya başlıyorum. 12 tane sık iğnemi 2 sıra düz ördüm ve şimdi 7. sıraya başlıyorum. 5 tane CC yani ilmek kaydırma yapıyorum. Batıyorum. İpimi arkadan alıyorum. Üzerine almadan çıkarıyorum. 1 batıyorum. İpimi arkadan çıkarıyorum. Üzerine almadan tığımdan çıkarıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane CC ördüm. 7 tane normal sık iğne örüyorum. 1 2
3, 4, 5, 6 ve 7. Burada ördüğümüz 5 tane CC bizim kabağımızın şu ara kısmını eğik durmasını sağlayacak. O yüzden 5 tane CC yaptık. Şimdi 8. sıraya başlıyoruz. 8. sırada 12 tane yine sık iğnemiz var. Normal 12 tane sık iğneyi örüyorum. CC'lerin üzerini de örüyoruz şu anda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 9. sıraya başlıyoruz. 9. sırada 2 tane örüp 1 tane artıracağız. 1 tek, 2 tek, üçüncüye çift sık iğne yapıyorum. Bu sırayı 2 tane tek, 1 tane çift öreceğiz. 10. sıraya başlıyoruz. 16 tane sık iğnemiz var. 2 tek 1 çift yaptıktan sonra 10. sırayı 16 tane sık iğnemizi örüp sıra başlangıcına geleceğiz. 11. sıraya başlıyoruz. 11. sıramızda 3 tane tek, 1 tane çift yapacağız. 3 tane tek, bir sonrakine çift batıyorum. 11. sırayı da 3 tek 1 çift yapacağız. Sıramızın sonunda 20 tane sık iğnemiz olacak. 12. sıraya başlıyorum. 12. sırada artırma yapmadan 20 tane sık iğneyi örüyoruz ve sıra başlangıcına geliyoruz. 13. sıraya başlıyorum. Yine 13. sırada 4 tane CC yapıp 1 tane artıracağım. Batıyorum, ipimi çekiyorum, üzerine almadan çıkartıyorum. Bu 1, battım, ipimi aldım, çıkarttım. 2, 3 ve 4. 4 tane CC yaptım. 1 tane artırdım. Yine 4 tane CC yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane artırıyorum. 4 tane CC, 1, 2, 3 ve 4. Bir tane artırıyorum. Yine 4 tane CC, 1, 2, 3 ve 4. Bir tane artırıyorum. Ve sap kısmını da bu şekilde bitiriyorum. İçine yine elyaf dolduruyoruz. Şimdi yapraklarıyla devam edeceğiz. Şimdi bu yapraklarla devam edeceğiz. Bu açık yeşil olan için 30 tane zincir, uzun olan için de 50 tane zincir çektim. Hemen şurada kısacık göstereyim. Zincirlerimi çekiyorum sayısınca. Her zincirin kanadına ikişer tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde her zincirin kanadını dolduruyoruz. Bu uzun yaprakları bu şekilde yaptık. Bu şekilde 30 tane zincirin üzerine doldurarak gideceğiz. Açık yeşil ve koyu yeşil kullandım ben. Şimdi şuradaki yaprakla devam edelim.
Kabağımızın üzerindeki büyük yaprakla devam edeceğiz. Öncelikle sihirli halkamı yapıyorum. Halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. İlk sık iğnemin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Tepesine bir tane de zincir yapıyorum. Şimdi sihirli halkamı yan çeviriyorum. İlk yaptığım sık iğnenin kenarında bir tane ilmek oluşuyor. Tığımın üzerine almadan o ilmeğe batıyorum. Arkadan ipimi öne alıyorum. Çeviriyorum. Tekrar sık iğneye batıyorum. Arkadan ipimi öne alıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek oluştu. Üzerine alıp ikişer ikişer çıkarıyorum. Tepesine bir tane zincir. Tekrar yan çeviriyorum. Bu defa 2 tane sık iğne yaptığım için kenarlarında 2 tane ilmeğim var. 1 ve 2. Şimdi tekrar bu yandaki ilmeğe batıyorum. Arkadan ipimi öne alıyorum. Sonra bir diğerine batıyorum. Arkadan ipimi öne alıyorum. Bir tane de sık iğnemin içerisine batıyorum. Tığımın üzerinde 4 tane ilmek oluştu. Üzerlerini alıp ikişer ikişer çıkarıyorum. Tepesine bir tane zincir. Tekrar yan çeviriyorum. Bu defa 3 tane. 1, 2 ve 3. Yan tarafından batıyorum. İpimi alıyorum. Tekrar batıyorum. Arkadan ipimi öne alıyorum. Üçüncüye batıyorum. Tekrar ipimi arkadan öne alıyorum. Şimdi sık iğneye batıp ipimi öne alıyorum. 5 tane ilmek oluştu. Tekrar ikişer ikişer üzerlerini alıp çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar yan çeviriyorum. Bu defa 4 tane. 1, 2, 3 ve 4. Yine ilmeğime batıyorum. Üzerine almadan çıkarıyorum. Batıyorum. Üzerine almadan çıkarıyorum. Tekrar batıp üzerine almadan çıkarıyorum. Tekrar batıp üzerine almadan çıkarıyorum ve sık iğneme batıyorum. Üzerine almadan çıkarıyorum. 6 tane ilmeğim var. Üzerine alıp ikişer ikişer çıkartıyorum. Tepesine bir tane zincir. Tekrar gösteriyorum. Bu defa 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim var. Yine üzerine almadan yan çevirdim. İlmeğe batıp çıkardım. Tekrar ilmeğime batırdım, çıkardım. Tekrar batıp çıkarıyorum. Sonuncuya batırdım, çıkardım ve sık iğneme batırıyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi çıkarıyorum. Tepesine bir tane zincir yapıp devam ediyorum. Sizler yaprağınızı ne kadar büyük görmek isterseniz sık iğnenin etrafına o kadar dolaşabilirsiniz. Ben sizlerin daha rahat anlatabilmek için biraz gevşek ördüm.
şuraya kadar doldurabilirsiniz. Yaprağınızın büyüklüğü de bu kadar olur. Ördükten sonra uç kısımlarına zincir çektim ben. Daha sonra da kabağımızın üzerine monte ettik. Şimdi kabağın penceresiyle devam edeceğiz. Penceresine kahverengi iple başlıyoruz. 12 tane zincir çekeceğim. Bu zincir sayısı sizin kabağınızın büyüklüğüne göre değişebilir. 12, 14. Siz kabağınızın büyüklüğüne göre ölçerek yapabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benim diğer kabağım daha büyük olmuştu. Ben 14 çekeceğim zincirimi. Son çektiğim zincirin bir önünden başlayıp 13 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen ilk sık iğneme batırıp tekrar 13 tane sık iğne örüyorum. 3 sıra, 4 sıra, dediğim gibi kabağınızın gövdesindeki büyüklüğe bağlı olarak git gel yapıp sık iğnelerimi öreceğim. Dönerken de birer zincirle döneceğim. Daha sonra da krem renkli ipe geçiş yapacağız. Ben 4 sıra ördüm. Şimdi krem rengine geçiyorum. Son sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Çıkartırken açık renkli ipimle çıkarıyorum. Tığımın üzerine taktım ve çıkarttım. Bir tane zincir çekiyorum. Yine benim burada 13 tane sık iğnem var. Bunu da 5 sıra git gel öreceğiz. Burada kahverengi ipi koparmayacağız. Krem renkli ipimiz bittikten sonra etrafını kahverengi iple geçiş yapacağız. Yine siz bu pencere kısmını kabağınıza göre ölçüp sayılarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu küçük kabak için ben 12 tane zincir çekmiştim. Büyük kabağa 14 zincir çekip penceresine yapıyorum. Açık renkli ipimi de kopardım. Şimdi burada kahverengi ipimizi de kopartmamıştık. Onunla devam edeceğiz. Bir sıra çevresinden sık iğne yapacağız. Hemen ipimi öne aldım. Şimdi etrafını sık iğne yaparak dönüyorum. Köşe kısımlarına 2'şer tane yaparsanız büzüşme olmaz. Dönüş noktası olduğu için. Artan iplerimi de içinden yürütebiliyorum. Bu şekilde de daha temiz bir görünüm oluşur. Fazlasını koparacağız. Bu şekilde kahverengi iple etrafını dolaşıp penceresini de bitirip pembe renkli iple de işleyeceğiz. Yine aynı şekilde karşı tarafa geçiyoruz. Hiç açıklık kalmayacak kadar bu şekilde işliyoruz. Daha sonra da kabağımızın üzerine dikeceğiz. Bundan sonraki videoda kabağın üzerindeki oturma yeri ve bu aparatlarını yapacağız. Arabasını yapacağız ve devam edeceğiz.
Krem rengi ipimi tam ortaladım. İlmeklerimi saydım. İğnemi arkadan çıkardım, monte ettim. Bu köşeye çapraz çapraz bir yandaki sık iğneye çıkıyorum. Sonra bir diğer sık iğneye geçiyorum. Sonra bir diğerine. Sonra bir diğerine. Bu şekilde çapraz çapraz işliyorum. Aradaki kalan boşluklara da tekrar geçiş yapıyorum. İyice beyazlığı kaybolana kadar dolduruyorum. Yine aynı şekilde karşı tarafa geçeceğim. En tepeye çıktım. Bu defa da bu tarafa aynı işlemleri yapıyorum.